Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın evliliği ve büyümesi, yaşının ilerlemesi, o dönemde uzun yaşıyordu insanlar. Dağdan ayrılmıyor babasının emriyle. Dağda geçirdiği vakitlerde peygamberlik gelmeden 20 sene kadar evvel babası vefat eden Nuh Aleyhisselam annesi eşiyle beraber dağda yaşamını sürdürüyor. Evlatları henüz tek evladı dünyaya gelmişti ve bu yaşam içerisinde kendi hayatını idame ettiriyor. Babasından kalmış olan hastane. Biliyorsunuz ki insanların artık bir hastalığı yok. Herkes sağlıklı, sıhhatli bir ömür sürüyor. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam bir tarafında hayvancılıkla devam eden bir ömrü var ama diğer tarafında kendisi özel tasarlamış olduğu ürünleri satıyor. Özellikle tasarım alanında söylemek gerekirse marangozluk alanında, ama bildiğimiz bugünkü kapı pencere marangozluğu değil bu. Burada üretmiş olduğu ürünler genellikle kırılmayan tahtalar diye tabir edebilirim. Yüksek teknolojili araç yapımında kullanılabilen ürünleri kullanıyor. Bununla ilgili tezgahlar var, çalışanları var vesaire, ama kendisinin dağdan inmeye gibi bir şey yok. Genel itibariyle kendisi ana tasarımı yapıyor tabiri caizse. Bu tasarımı insanlara iletiyor. Günlerden bir gün Nuh Aleyhisselam insanların bu puta tapıcılığına karşılık her seferinde şehre inip insanları, yani o yaşanılan bölgeye inip insanları uyarmak gibi bir niyeti var. Ama insanların da bundan fazladır da çekinebilirliği yoklar. Daha önceki derste söylemiştik ki özellikle ağaçları olan tapınım oldukça fazla. Konuştukça o ağaçlar dile gelecek diye beklentileri var. Her evde yapıyorlar. Zaman zaman şeytanın görevlendirmiş olduğu cinler bu ağaçların içine girip bir ufacık ses, bir nida verseler hemen o insanlar orayı kutsanmış kabul ediyorlar ve böylelikle devam ediyor. Bu kültürün içerisinde tabii Nuh Aleyhisselam yaşanılan bu evreden dolayı üzgün ve her seferinde hakikati beyan etmek lazım geldiği için gitmek istiyor. Bu arada yeryüzünde Allah-u Zülcelal'in varlığını, birliğini söyleyecek olan peygamberler neredeyse yok gibi. Nuh Aleyhisselam 156 yaşında peygamberlik kendisine inzal olunmuştu, buyurmuştuk. Kendisinin özellikle son 6 yılında hiçbir peygamberin yaşamadığı bir döneme giriyoruz. 6 yıl kadar önce bir peygamber görmüş, görüşmüş, haberi var. Yaşayan bu insanlar genellikle önceden gelmiş olan suhufları tekrardan beyan ettikleri üzerine bu hakikatler dairesinde yaşıyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın o görüşmesinde de diğer peygamber ona tazim ediyor. Zira biliyorlar ki Nuh Aleyhisselam bir sonraki gelecek olan Nur-u Muhammed'in taşıyıcısı. Nuh Aleyhisselam'daki hem heybet hem bir vakar söz konusu. Bir yandan da hep söylemiştik ya, ailesine duyulan büyük bir hürmet var. Annesi onları deccalilerden kurtardığı için oldukça önemli. O bölgede hatırı sayılır bir insan olarak kabul ediliyor. Zaman zaman şehirden gelen diğer müminler Nuh Aleyhisselam'ı ziyaret edip diğer peygamberden beri devam eden İslam şeriatı hakkında hem bilgi almak hem onun görgüsünden faydalanmakta istiyorlar. Ancak Nuh Aleyhisselam'ın bu üzüntüsü onu mağarasında derin düşünceler, mağara dediğimize bakmayın, oldukça gelişmiş. Yani bugünkü tabirle yaklaşık 3000 metrekarelik rahat kullanım alanı olan, içinde suyu olan, ısınması, soğutması rahatça olan, o dönem için bugünden bakılsa yüksek teknolojili bir ev yapısı içerisinde. Dağda yaşamasından ötürü kimileri onların ailesine bazı şeyler söylüyor olsalar da nihayetinde bu hakikat onlara babadan, atadan kalmış olan bir değer. Kim bilir bu hakikat bir süre sonra Nuh tufanında gerçekliğini gösterecek. Yam'ın biliyorsunuz dağa doğru çıkışı vardı. Evlerinin de dağda olduğuna dair bir delildir bu. Nuh Aleyhisselam bir gece rüyasında "Ya Nuh, git ve konuş" diye bir emir geliyor kendisine. Tabi peygamberlik manasıyla değil bu. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın hep istediği şey o ağaçlardan birisinin yanına gidip insanları uyarmak. Nuh Aleyhisselam böyle olunca yola çıkıyor ve bir ahşap bir ağacın yanına doğru yaklaşıyor. Bu ağaçta kralın ailesinden birisinin bulunduğu bölgede, herkesin konuşacak diye beklediği bir alanda yakın bir dönemde üzerinden düşen meyvanın çürümediğine dair bir emare görülmüş. Bu halk arasında yayılmış. Oldukça kalıcı bir şekle dönüşünce insanlar
buna çok fazla bir ehemmiyet vermeye başlamışlar. Herhalde yakında konuşur bu ağaç, bize Rabbimiz olur, bize bir nida eder. Veya bazı yerlerde de ilginçtir, Rabbimizden bize haber verir diyenler de var. Yani itikadi manada oturmuş bir ritüel yapısından bahsedemiyoruz. Nuh Aleyhisselam dağdan inerken annesi kendisine nereye gittiğini soruyor. O da ey anacığım gideceğim ve konuşacağım diyor. Bir rüya gördüm geceliğin, o rüyada kalk git ve konuş dediler diyor. Kaymuş da kendisine git diyor. Kaymuş Hatun oldukça yaşlanmış, artık rahatsızlığı dönemindeyiz. Ve Nuh Aleyhisselam'a peygamberlik gelmesiyle beraber vefatında yaşayacağız. Nuh Aleyhisselam gidiyor, bahçenin içerisinde insanların yine tazim ettiğini, özellikle çocukların bu tazimde kullandığını görünce oldukça üzülüyor. Ağacın doğruna yaklaşmaya başladığı andan itibaren dallar eğilmeye başlıyor. Gövdesi öylesine eğiliyor ki oldukça kalın da bir ağaç, yani geniş, bugün gördüğünüz çınar ağaçlarına yakın büyüklükte. Ağaç eğiliyor, eğiliyor, eğiliyor. Nuh Aleyhisselam'a neredeyse secde eder gibi eğilmeye başlıyor ağaç. Nuh Aleyhisselam onlara dönerken o diğerleri de diyorlar ki Nuh ağacı konuşturacak mı? O da diyor ki Nuh Aleyhisselam hayır, ağaç konuşmayacak. Eğer konuşmasını isterseniz konuştuğunda da size Rabbinizi hatırlatacak. Bizim ilahımız bir olan Allah'tır, ondan başka hiçbir ilah yoktur buyurduklarında Nuh Aleyhisselam'a sen kendinle alakalı bir şey mi istiyorsun, kendine tazim mi istiyorsun gibi bir şey söylediler. Ama bir yandan da Nuh Aleyhisselam ve ailesine karşı büyük bir hürmet olduğu için de seyrediyorlar. Nuh Aleyhisselam'a o anda tam ağaca yönlenmiş, ne yapacağını düşündüğü anda Cebrail Aleyhisselam geliyor ve onu hemen ağacın tam da dibinde Rabbin sana emrediyor, konuş ya Nuh, söyle ya Nuh diyerek ilk vahiy inzali hasıl oluyor. Efendim, unutulmaması gereken bir şey var. Peygamberler peygamberlik hayatlarına başlamadan evvel de peygamber olacaklarının bilinciyle yaşamış insanlardır. Onlar bir anda Cebrail Aleyhisselam'ı görüp büyük bir şaşkınlığa uğramazlar. Zira peygamberliğin masumiyet ilkesi, peygamberliğin ismet ilkesi, peygamberliğin dürüstlük ilkesi, daha birçok ilkeleri var biliyorsunuz. Bu ilkelerin daha çocukluktan itibaren yaşanır olması o toplum içerisindeki üstünlüğünüzün anlaşılması için gerekli bir koşul. Dolayısıyla bu koşulu itibariyle Nuh Aleyhisselam'da şaşkınlığı söz konusu değil. Çünkü annesi Kaymuş Hatun'dan da meseleleri, doğum meselelerini biliyor. Hakikat ortada, ancak vakti hasıl olacak. Zira rüyasında Sidretül Münteha ağacını görmüştü. O ağaçtan nida duymuştu. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'dan vahiy geliyor. Dönüyor ve diyor ki onlara La ilahe illallah. Ben Allah-u Zülcelal, öncelikle ağaca dönüyor. Ağaç kelime-i tevhidi tekrar ediyor. Hz. Nuh'un da peygamberliğini ilan ediyor. İlk defa bir ağaç yeryüzünde bir peygamberin peygamberliğini beyan ediyor. Bunun üzerine orada bulunanlar diyorlar ki sen bizim hayatımızda kendini peygamber olarak ilan ettiriyorsun. Bu ağacı konuşturuyorsun. Ağaç seni söylüyor. Ağaç sana konuştu. Seni bekliyormuş bu ağaç. Hz. Nuh Aleyhisselam da ağacın kendisini beklemediğini, ona peygamberlik vazifesini verildiğini, onları bir olan Hz. Allah'a davet ettiğini beyan ediyor. O anda insanlar ciddi anlamda şaşırıyorlar. Çünkü Nuh Aleyhisselam'a o vahiy inerken ağacın debelenmesi, ağaçtaki meyvelerin bir anda büyümesi, bir anda etrafta değişik hallerin hasıl olması insanları oldukça şaşırtıyor. Ancak Nuh Aleyhisselam'ın geldiği ve vahiy aldığı bu andan itibaren Nuh Aleyhisselam'ın ümmetiyle başlayan zorlu mücadele söz konusu, onlara hakkı beyan etmek için. Nuh Aleyhisselam bu ilk görüş anında insanların da ona bir anda şaşırmalarını karşılık onların hemen La ilahe illallah demelerini bekliyor ve kendi peygamberlerini kabul etmelerini göreceğini düşünüyor. Ancak insanlar garip bir şekilde sadece şaşkın şaşkın seyrediyorlar, böyle yarım bir akıllıymışçasına o gariplikle. Nuh Aleyhisselam da diyor ki herhalde insanlar bu anda bu garip durumu görünce anlayamadılar, şaşırdılar, şaşkın kaldılar. En iyisi mi bir süre evime çekileyim, dinleneyim, vahiy inzal oldu. Daha sonra geleyim ve çıkmış olduğum mağaramdan tamamen çıkarak hakkı söyleyeyim. Daha sonra evine doğru gidiyor Nuh Aleyhisselam. Ertesi günlerde, ertesi yıllarda uzun 100 yıllar boyunca ümmetine hakkı beyan edecek.
Tabi Nuh Aleyhisselam'ın hayatını anlatmayacağız burada, biliyorsunuz Siyer-i Nebi çerçevesinde hayatımıza devam ediyoruz bu Siyer-i Nebi yolculuğunda. O yüzden peygamberler tarihi apayrı bir konu. Evine dönüyor ve yaklaşık 2-3 yıl içerisinde de Kaymuş Hatun'un vefatını yaşıyor. Bu süre boyunca insanlara hakkı beyan etmeye devam ediyor, ancak garip bir şekilde insanların ona karşı duruşu ve tavrı bu sefer değişmeye başlıyor. Özellikle Kaymuş Hatun'un vefatından sonra onun peygamberliğini ilan edişi, annesinin üzerine bir şeyler mi koymak istiyor ki gibi bir söyleme dönüşüyor. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı dağda çorak ve kurak olmasına rağmen bir anda orada bir zenginlik hasıl oluyor. Bir anda meyveler, ihtiyaca binaen lazım olduğunda lazım olan şeyler gelmeye başlayınca insanların oldukça tuhafına gidiyor. Bu tuhaf durumlar ve ümmetine söylediği söylemler karşısında bir türlü kelime-i tevhidin hakikatine gelmiyor oluş süreçleriyle beraber bizler Nuh tufanından önceki dünyayı sizlere biraz anlatıyor olacağız. Çünkü bu Nuh tufanından önce dünyanın görüp görebileceğiniz son hali. Ondan sonra kıtalara ayrılacağız, bütün dünya, ve bir cehalet hasıl olup sıfırdan başlayan bir dünya tarihinden bahsedeceğiz. Yani 1. Dünya tarihinin sonuna gelmek üzereyiz efendim. Yarın Allah nasip ederse 1. Dünyanın son günlerini, son zaman dilimini anlatmaya çalışacağız. Ardından 3. cildimizin son 2 dersi kaldı. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde yarın Rabbim nasip ederse 1. Dünyanın son demini anlatıyoruz. Ondan sonraki dersimizde Nuh tufanı meselesini anlatacağız. Ondan sonra 4. cilde geçiyoruz efendim, Allah nasip ederse. Siyer-i Nebi yolculuğumuz devam ediyor. Hayırlısıyla. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.